Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere UF resin epoksi çalışması yapacağız. Bitpark'tan gelen bu silikon kapları kullanacağım. Bunlar karıştırma için kullanılan. Bu da kalıp olarak. Bir de kristal tozu var. Yani kristal parçacıkları olan bir toz madde. Bu Bitpark'tan gelmişti. Bir de UF resin epoksi maddesi. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Eğer elinizde tabi bu tarz tozlar varsa size göz farı da tavsiye ederim. Parlak göz farları. Onları da kullanabilirsiniz. Ben silikon kapları öncesinde vazelinle yağlıyorum. Böyle üzerlerine sürüyorum. Biraz daha hem parlak oluyorlar. Ve elinizde törpü varsa, törpü lazım olabilir. Çünkü fazla eğer koyarsak tabii kenarlarda fazlalık oluyor. Ya makasla keseceksiniz veya törpüyle düzeltmenizde fayda var. Böyle sivri uçlu bir cımbız bize gerekebilir. Ben böyle bir alet kullanacağım. UF epoksi kullanırken. Bu da UV led yani UV led lambası oluyor. Bunun içinde daha çabuk hızlı kuruyor. Bu tırnak yapımında, süsünde kurutmak için kullanılan bir alet. UF resin epoksiyi kurutmak için en az 37 wattlık olması gerekiyor aletiniz. Çabuk kuruması için. Bendeki 47. Bakalım 47 ile ne kadar sürede kuruyacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce biraz pigmentten alacağım. Yani fara benzeyen bu tozdan. Biraz şöyle eklemek istiyorum. Sanırım yeterli. Bu kap dolusu da epoksi dolduracağım. Tabii epoksiyi de kapatmayı unutmayalım. Ve şimdi dikkatli bir şekilde karıştıracağım. Ve burada kalıplarımıza dökeceğim. Dikkatli bir şekilde dökelim. Böyle kenarları da girmesini sağlayalım. Boşluk olmasın. İsterseniz bunu sonuna kadar doldurabilirsiniz. İsterseniz biraz bu şekilde bırakabilirsiniz de. Şimdi bir bırakalım. Kalıplara da döküyorum. Kabın silikon olması güzel. İstediğimiz şekilde böyle sıkabiliyoruz. İçinde kalmamasını sağlıyor. Ve böyle çubuk yardımıyla da içindekileri boşaltabiliriz. Şimdi kalıpları kurutmaya alacağız ama ilk önce içinde baloncuk kalmaması için
Böyle çakmak yardımıyla balonları da patlatmam gerekiyor. Çünkü bunda da var. Makinenin içine şimdi yerleştiriyorum. Dikkat edelim, zemini düzgün olması gerekiyor. Ve 1 dakikalık şimdilik yapıyorum. Kalıbımıza bakalım kurumuş mu? Evet, güzel oldu. Şu kenarda sadece biraz pürüz var. Onu da törpü yardımıyla şöyle yapabiliriz. Ama güzel bir kapaşon oldu. Yalnız bunu kuruturken 5 dakika sürdü. 1 dakika üzerinde yazdığı gibi olmuyor. Sanırım kalın oluşundan. Mesela bu kabın içinde hatırlarsanız karma işlemi yapmıştım. Bu ince olduğu için şöyle tuttuğum zaman daha rahat anlayacaksınız. Hemen kalıbın içindeki kalan kalıntı boya bu şekilde çıkıyor. Yani epoksi kullanırken ne kadar ince kullanırsak ya da yavaş yavaş yaparsak o kadar daha iyi. Aya da bakalım. Evet. Şöyle temizleyelim. Törpü yardımıyla düzleştirebiliriz. Ya da böyle makasla kesebiliriz. Şöyle alalım. Şimdilik böyle yapayım. Sonra düzeltirim. Dediğim gibi güzel oldu. Tabii seçim sizin. Şöyle ikisine de bakalım. Ama kapaşonu daha çok beğendim. Takı da bize çok lazım oluyor. Tabi bundan da buradan delip küpe yapabiliriz. Ya da kolye de yapabiliriz. Tabii ki seçim sizin. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ya da bana fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ben kapaşonu daha çok beğendim. Bilmiyorum siz hangisini beğendiniz ama bu konuda bana fikir verebilirsiniz. Ben büyük bir hata yaptım. Bugün unuttuğum bir şeyler var. Onu da size söylemek istiyorum. Maske takmadım. Bir de eldiven takmadım. Ellerimin halini görüyorsunuzdur. Çok kötü oldu. Bilmiyorum nasıl çıkacak ellerim. Ama siz sakın kesinlikle unutmayın. Siz de fikirlerinizi bana yazabilirsiniz. Hangisini beğendiniz bilmiyorum.
Benim bu daha çok hoşuma gitti. Ay da fena olmadı tabii ki ama bu daha çok hoşuma gitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.